Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın yay seyahati var. Sevgili koçlar, 4 Kasım itibariyle yönetici gezegeniniz Mars, ateş elementi bir burç olan yaya geçiş yapıyor. Bu dönem sizler için hareket, özgürlük ve ufuk genişletme arzusu getiriyor. Şimdi gün gün bu transitin sizlere neler getirdiğine bakalım. 4 Kasım'da dediğim gibi Mars Yay burcuna geçiyor. Sizin için 9. ev konuları öne çıkıyor. Eğitim, yurt dışı bağlantıları, seyahatler ve inanç sistemleriniz. Kendinizi daha cesur, daha maceraperest hissedebilirsiniz. Ruhunuz yeni deneyimlere açılıyor. 4-8 Kasım arasında Mars'la Uranüs arasında bir karşıtlık var. Bugünlerde iletişim, seyahat ve eğitim alanında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürpriz haberler, yolculuk planlarında değişiklikler veya kardeşlerle, yakın çevreyle beklenmedik tartışmalar gündeme gelebilir. Esnek olun bugün, değişen koşullara ayak uydurun. 13 Kasım'da Mars'la Satürn arasında bir 108'lik açı var. İçsel dünyanızla yüzleşme zamanı diyor. 12. evdeki Satürn size bazı sınavlar da çıkarabilir. Gizli engeller veya bilinçaltı kaygılarla uğraşabilirsiniz. Fakat bu açı aynı zamanda spiritüel disiplin kazanmanız için de güçlü bir destek. Meditasyon, içsel çalışmalar, dualar size çok fayda sağlayabilir bugün. 17 Kasım'da Mars Jüpiter'le biraz sıkıntılı bir açıda olacak. Ev ve aile konularında sabırsızlık hissedebilirsiniz. Huzursuzluk, fazla harcama ya da ev içinde otoriteyle çatışma olasılığı var. Bugünlerde ani kararlar yerine sabır göstermek çok yapıcı olur. 19 Kasım'da Mars Jüpiter'le yine 108'lik bir açıda olacak. 2 gün önce yaşanan gerginlik şimdi size daha olgun bir çözüm getiriyor olacak. Ailevi meselelerde ve ev düzeninizde uzun vadeli bir iyileştirme yapabilirsiniz. Bu tarih yanlışlardan ders çıkararak yeniden yapılandırma zamanı. 22-28 Kasım arasında Mars ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu son derece karmik bir kavşaktan bahsediyor. Sağlık, günlük düzen, iş ve ruhsal arayışınız arasında önemli seçimler yapmanız gerekebilir. Çalışma koşullarında veya sağlığınızla ilgili konularda acele karar vermemelisiniz. Burada attığınız adımlar uzun vadeli etkiler doğuracak çünkü. 26 Kasım'da Mars kare yaparken ay düğümlerine, Plüto'da 45 derecelik bir açı yapacak ay düğümlerine. Arkadaş çevrenizden, sosyal gruplardan ve kariyer hedeflerinizden gelen baskılar da beraberinde olacak, eklenecek buraya. Güç mücadelesine girmek yerine stratejik davranmanız son derece önemli ve kazançlı olur size. Bugünlerde çevrenizdeki gizli rekabetleri fark edebilirsiniz. 5-13 Aralık arasında Mars Satürn'le kare açıda olacak. Bu dönem sabır testiniz olabilir açıkçası. Sağlıkla ilgili ufak sorunlar, günlük rutinlerde engeller veya gizli düşmanlıklar gündeme gelebilir. Enerjinizi zorlamak yerine temkinli ve disiplinli adımlar atın. Fazla yüklenmeyin, dinlenmeye vakit ayırın. Ve 15 Aralık'ta da Mars Oğlak Burcu'na geçecek. Mars artık kariyer alanınıza adım atıyor. Önümüzdeki dönem iş ve toplumsal statünüzle ilgili ciddi mücadeleler başlıyor. Çabanız, disiplininiz ve hırsınız görünür olacak. Yay transitinde öğrendiğiniz vizyonu genişletme dersini şimdi kariyer planlarınıza aktarabilirsiniz. Özetle sevgili koçlar, Mars'ın yay transiti sizlere ufkunuzu genişletme ve yeni deneyimler kazanma ve inançlarınızı cesurca savunma şansı veriyor. Ancak Uranüs ve Jüpiter açılarıyla gelen ani gelişmelere dikkat edin. Aceleci davranmak yerine her adımınızı uzun vadeli düşünün. Ay düğümleri ve Satürn kareleri ise sizlere sabır, disiplin ve karmik farkındalık kazandıracak. Bu dönemi hem zihinsel hem de ruhsal anlamda kendinizi büyütmek için değerlendirin. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Yay burcundaki transiti var.
Sevgili boğalar, 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçişiyle birlikte sizler için 8. ev konuları aktive oluyor. Bu ev ortak finanslar, krediler, borçlar, miraslar, eşin parası ve derin psikolojik dönüşüm süreçlerini kapsıyor. Şimdi bu dönemin gün gün size neler getireceğine bakalım. 4 Kasım'da Mars'ın Yay'a girişiyle birlikte ortak maddi kaynaklarda hareketlilik başlıyor. Krediler, borç ödemeleri, miras veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular hız kazanabilir. Aynı zamanda içsel dönüşüm ihtiyacı da artıyor olabilir. 4 ile 8 Kasım arasında Mars Uranüs'e karşıtlık yapıyor olacak. Beklenmedik finansal gelişmeler söz konusu olabilir bu süreçte. Gelir gider dengenizde ani değişimler yaşayabilirsiniz. Maddi kararlar verirken riskli adımlardan kaçının. Ayrıca kendi değerinizle partnerinizin beklentileri arasında çatışmalar da gündeme gelebilir bugünlerde. 13 Kasım'da Mars'la Satürn arasında bir açı var. Arkadaş çevrenizden ve sosyal gruplarınızdan destek alabilirsiniz. Satürn'ün retro olması geçmişteki dostlukların ya da projelerin yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir. Bugün ortak finansal bir konuyu daha disiplinli ve stratejik bir şekilde çözebilirsiniz. 17 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında bir zorlayıcı açı var. Kardeşler, yakın çevre ya da iletişim konularında gerginlikler oluşabilir. Bir habere fazla tepki verebilir. Gereksiz tartışmalara çekilebilirsiniz. Söylediklerinize dikkat edin bugünlerde. Aşırıya kaçmamak en doğrusu olacaktır. 19 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında hafif bir gerginlik var. 2 gün önceki gerginlik şimdi fırsata da dönüşebilir. Kardeşleriniz, komşularınız ya da iletişimde bulunduğunuz kişilerle sorunları çözmek, yeni bir anlayış geliştirmek için de uygun bir zaman. Eğitimle ilgili projelerde bugün güçlenebilir. 22-28 Kasım arasında Mars ay düğümlerine kare açı yapıyor olacak. Kadersel bir dönemeçten bahsediyor bu süreç. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili meseleler ya da yaratıcı projelerinizle arkadaş çevreniz arasındaki dengeyi bulmak zor olabilir bugünlerde. Kalpten istediğinizle sosyal sorumluluklar arasında seçim yapmak gerekebilir. Ayrıca 26 Kasım'da Plüto da 45 derecelik bir açı yapacak ay düğümlerine. Kariyerle ilgili güçlü bir baskı hissediyor olabilirsiniz. Üstlerinizden ya da toplumdan gelen beklentiler sizi kısıtlayabilir. Bugünlerde güç mücadelelerine girmek yerine stratejik ve uzun vadeli düşünmeniz çok faydalı olacaktır. 5 Aralık ile 13 Aralık arasında Mars Satürn'e kare açıda olacak. Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve geleceğe dair projelerinizle ilgili engeller gündeme gelebilir. Beklediğiniz destekler gecikebilir veya sorumluluklar size ağır gelebilir. Sabır ve disiplinle ilerlerseniz bu süreç sonunda sağlam dostluklar ve güvenilir projeler sizi bekliyor olacak. Ve 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçecek. Mars'ın Oğlak'a geçmesiyle birlikte odak noktası değişiyor. 9. eviniz aktive oluyor. Eğitim, yolculuklar, yabancı kültürler ve hukuksal meseleler ön plana çıkacak. Yeni ufuklara açılma, vizyon geliştirme ve hedeflerinizi daha somut hale getirme zamanı geliyor. Sevgili boğalar, Mars'ın Yay burcundaki transiti sizlere ortak finanslar, borçlar ve içsel dönüşüm alanında yoğun bir dönem getiriyor. İlk haftalarda maddi konularda sürprizlere hazırlıklı olun. Kasım ortasında iletişimden doğan gerginlikler yaşansa da kısa süre sonra bunlar fırsata dönüşebilir. Ay düğümleriyle kare açı sizi aşk ve arkadaşlık arasındaki karmik seçimlerle yüzleştirecek. Aralık başında ise sosyal çevre ve kariyer bağlantılarında sabır testi yaşayabilirsiniz. Unutmayın, 15 Aralık'ta Mars Oğlak'a geçerek sizi yepyeni bir ufukla tanıştıracak. Mutlu, umutlu ve huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Yay burcundaki seyahati var. Sevgili ikizler, 4 Kasım itibariyle Mars tam karşınızdaki Yay burcuna geçiyor. Bu transit boyunca odak noktanız ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar olacak. Mars burada size hem enerji hem de mücadele getiriyor.
Şimdi gelin gün gün bu döneme yakından bakalım. Dediğim gibi 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek. İkili ilişkilerde hareket başlıyor. Partnerinizle daha tutkulu, bazen de daha da tartışmalı bir dönem olabilir. Ortaklıklar gündeme gelirken ilişkilerde dengeyi korumak sizin için önemli olacak. 4 ile 8 Kasım arasında Mars Uranüs'e karşıtlık yapacak. Bu günler oldukça hareketli. Sizler için sürpriz sayılabilecek olaylar gündeme gelebilir. İlişkilerde ani çıkışlar, özgürlük isteği ya da beklenmedik kararlar söz konusu olabilir. Partnerinizin de sizden farklı bir tavır sergilemesi olasıdır. Esnek kalmaya çalışın, zira bu günler ani kopuşlara son derece açık. 13 Kasım'da Mars ile Satürn arasında 108 derecelik bir açı var. Kariyer ve ilişkiler arasında denge kurmanız gerekebilir. İş hayatında karşınıza çıkan bir otorite figürü ya da sorumluluk ilişkilerinizi etkileyebilir. Bu açı size ilişkilerinizi daha ciddi ve uzun vadeli bir zemine oturtma şansı da verecek. 17 Kasım'da Mars ile Jüpiter arasında zorlayıcı bir açı var. Maddi konularda acele kararlar almaktan kaçının. Gelir gider dengenizde ani gerilimler olabilir. İlişkilerde para ya da değer üzerinden anlaşmazlıklar çıkabilir. Sabırlı olun, öfkeyle hareket etmeyin. Ve 19 Kasım'da Mars'ta Jüpiter arasında da bir 108 derecelik açı var. Finansal meselelerde bir fırsat getirebilir bu. Eşinizle ya da ortağınıza maddi konularda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Önceki gerilimin ardından ortak çözümler geliştirmek için uygun bir gün. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars ay düğümlerine kare açıda olacak. Karmik seçimlerle karşı karşıyasınız. Kariyer hedeflerinizle ailevi sorumluluklarınız arasında denge kurmanız gerekecek. İlişkiler bu noktada önemli bir sınavdan geçebilir. Aceleyle verilen kararların uzun vadeli sonuçlar doğuracağını lütfen unutmayın. 26 Kasım'da da Plüto'da 45 derecelik açıyla ay düğümlerine müdahale edecek. Uzaklarla ilgili konular, hukuksal meseleler ya da eğitim süreçleri gündeme gelebilir. Plüton'un etkisiyle derin bir güç mücadelesi yaşanabilir. Bu süreçte ilişkilerde kontrolü elinde tutmak isteyen kişilerle karşılaşabilirsiniz. Stratejik davranın, ani tepkilerden kaçının. Ve 5 Aralık'la 13 Aralık arasında Mars Satürn'e kare açıda olacak. Kariyer alanında engeller, sorumluluklar ve yavaşlamalar sizi yorabilir. İlişkilerde bu baskının etkisi altında olabilir. Partnerinizle, ortak hedeflerinizde farklılıklar ortaya çıkabilir. Sabırla ilerlerseniz bu dönem size kalıcı sağlamlıkta kazandıracak tabii ki. 15 Aralık'ta da Mars Oğlak Burcu'na geçecek. 8. evinize yerleşecek. Ortak finanslar, borçlar, krediler ve derin dönüşüm süreçleri gündeme gelecek. İlişkiler daha derin ve tutkulu bir hale alabilir. Maddi ve duygusal bağlarınız güçlenebilir. Aynı zamanda da sınanabilir bu süreçte. Sevgili ikizler, Mars'ın Yay burcundaki transiti sizlere ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden yoğun deneyimler yaşatacak. İlk haftalarda Uranüs'ün etkisiyle sürpriz gelişmelere açık olun. Kasım ortasında maddi ve kariyer bağlantılı sınavlar gündeme gelirken ayın sonuna doğru karmik yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Aralık başında sabır ve strateji sınavınız olacak. Fakat unutmayın, 15 Aralık'tan sonra daha derin bağlar kurma ve dönüşüm yaşama fırsatı sizleri bekliyor. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Yay burcuna geçişi var. Sevgili yengeçler, 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek. Sizlerin 6. evini, yani iş hayatınızı, günlük düzeninizi ve sağlığınızı hareketlendiriyor. Bu dönem yoğun tempoya, çalışma motivasyonuna ve aynı zamanda yorgunluğa açık bir süreç. Şimdi gelin gün gün etkilerine bakalım. 4 Kasım'da Mars'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte iş temponuz hızlanacak. Yeni görevler, günlük rutinde değişiklikler ve sağlıkla ilgili daha fazla enerji harcama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Spora başlamak, yeni alışkanlıklar geliştirmek için de güzel günler. 4 ile 8 Kasım arasında Mars'la Uranüs arasında bir karşıtlık olacak. Beklenmedik haberler, ani gelişmeler günlük düzeninizi alt üst edebilir. İş ortamında ani bir değişiklik ya da arkadaşlarınızla sürpriz bir gündem ortaya çıkabilir.
Sağlıkla ilgili konularda da dikkatli olmalısınız. Dinlenmeyi ihmal etmeyin bu dönemde. 13 Kasım'da Mars'la Satürn arasında bir güzel açı var. Uzaklar, eğitim ve hukuksal meseleler üzerinden bir sorumluluk gündeme gelebilir. Bu açı iş ve görevlerinizde, eğitim veya seyahat planınızda daha disiplin bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacaktır. Uzun vadeli hedefler için sabırla hareket etmelisiniz. 17 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında bir zorlayıcı açı var. Kendi isteklerinizle iş hayatınız arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Aşırı iddialı tavırlar, fazla yüklenme ya da çevrenizde çatışma ihtimali var. Bugün aceleci olmayın, ölçüyü korumaya çalışın. 19 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında hoş bir açı var. Öncelikle önceki günlerdeki gerginliğin ardından daha bilinçli bir yol açılıyor. Artık kendinize daha güçlü ifade edebilirsiniz. Kişisel hedeflerinizi iş hayatınızda daha uyumlu hale getirebilirsiniz. Liderlik enerjiniz de artıyor olacak bu süreçte. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars ay düğümleriyle kare açıda olacak. Karmik seçimler zamanı. Eğitim, yolculuklar ve inançlarınızla günlük sorumluluklarınız arasında denge kurmak zorunda kalabilirsiniz. İletişimle ilgili önemli bir sınav gündeme gelebilir. Attığınız adımlar uzun vadeli sonuçlar yaratacak. Bu yüzden acele kararlar almayın bu süreçte. 26 Kasım'da Plüto da ay düğümlerine 45 derecelik bir açı yapacak. Ortak finanslar, krediler veya eşinizin gelirleriyle ilgili bir baskı gündeme gelebilir. Plüton'un etkisiyle güçlü dönüşümler de yaşanabilir. Bu süreçte güç mücadelelerine girmek yerine ortak paydada buluşmaya çalışın. 5 Aralık'la 13 Aralık arasında Mars Satürn'e kare açıda olacak. Yurt dışı eğitim veya hukuksal süreçlerde engeller ve gecikmeler yaşayabilirsiniz. İş temponuz bu dönemde ağırlaşabilir. Sağlıkta yorgunluk görülebilir. Sabır, disiplin ve düzenli çalışma bu dönemi aşmanın anahtarı olacaktır. Ve 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçecek. Mars artık 7. evinize yani ilişkiler ve ortaklıklar alanınıza geçiyor. Önümüzdeki süreçte partnerinizle veya iş ortaklıklarınızla daha yoğun etkileşimler yaşayacaksınız. İlişkilerde tutku artarken mücadelelerde ön plana çıkabilir. Sevgili yengeçler, Mars'ın Yay burcundaki seyahati sizlere yoğun iş temposu, günlük düzen değişiklikleri ve sağlıkla ilgili farkındalıklar getiriyor. İlk haftalarda sürpriz gelişmelere hazır olun. Kasım ortasında kendinizi daha disiplinli kılmanız gerekecek. Ay sonundaki düğüm kareleri iş, öğrenim ve sorumluluklar arasında karmik seçimlere işaret ediyor. Ay Aralık başında sabır testi sizi bekliyor. Fakat 15 Aralık itibariyle odağınız ilişkiler alanına kayacak, işbirlikleri ve ortaklıklar öncelikli hale gelecek. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, gökyüzü gündemimizde Mars'ın Yay burcundaki yolculuğu var. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve sizlerin 5. evini yani aşkı, çocukları, hobileri ve yaratıcı projeleri hareketlendiriyor. Bu dönem tutkunuz artıyor, hayat daha eğlenceli ve dinamik bir hale geliyor. Şimdi gün gün etkilerine birlikte bakalım. 4 Kasım'da Mars'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatınız canlanacak. Yeni bir ilişkiye adım atabilir ya da mevcut ilişkide daha tutkulu bir döneme girebilirsiniz. Yaratıcı projelerinizde çocuklarla ilgili konularda motivasyonunuz artıyor olacak. 4 ile 8 Kasım arasında Mars'la Uranüs arasında bir karşıtlık var. Arkadaş çevrenizde, aşk hayatınız arasında sürpriz gelişmeler olabilir, ani tanışmalar veya beklenmedik kopuşlar yaşanabilir. Sosyal ilişkilerinizde özgürlük isteğiniz de öne çıkıyor olacak. Bugünlerde ani kararlar almaktan kaçının. 13 Kasım'da Mars'la Satürn arasında 108'lik bir açı var. Ortak finanslar veya derin duygusal bağlar gündeme geliyor. Partnerinizle paylaşımlarınızı daha disiplinli bir şekilde yönetmeniz gerekebilir. Bu açı ilişkilerde kalıcı bir bağlılık kurma imkanı da verebilir. 17 Kasım'da Mars ile Jüpiter arasında sıkıntılı bir açı var. Bilinçaltınızda huzursuzluk yaratabilir bu. Gizli korkular ya da geçmişten gelen kaygılar ilişkilerinize yansıyabilir. Fazla iddialı çıkışlar yerine içsel dengeyi korumaya çalışın.
19 Kasım'da Mars'ta Jüpiter arasında tatlı bir açı var. 2 gün önceki huzursuzluğun ardından daha bilinçli bir farkındalık getirecektir. İster olarak güçlenebilir, ruhsal anlamda bir destek bulabilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü besleyen ilhamlar gelebilir. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars ay düğümleriyle kare açıda olacak. Karmik seçimler gündemde. Maddi kaynaklarınızla keyifleriniz ya da aşk hayatınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Aceleyle vereceğiniz kararların uzun vadeli sonuçları olabilir. Onun için dikkatli olun. 26 Kasım'da Plüton'un da sert açısı ay düğümlerine eklenecek. Bu da ilişkilerde güç mücadelelerini ortaya çıkarabilir. Partnerinizin talepleri ya da iş ortaklıklarında kontrol konuları gündeme gelebilir. Bu dönemde stratejik davranın ve gereksiz tartışmalardan uzak durun. 5 Aralık ile 13 Aralık arasında Mars Satürn'e kare açıda olacak. Ortak finanslar, krediler veya borçlarla ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde paylaşım dengesi zorlayıcı olabilir. Bu süreç size sabır ve disiplin kazandıracak. Krizleri uzun vadeli kazanıma dönüştürme şansınız da var bu dönemde. Ve 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçecek. 6. evinize iş, sağlık ve günlük düzen alanında hareketlilik başlayacak. Çalışma temponuz artacak. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekecek. Ve bir düzen kurma zamanı bu dönem. Sevgili aslanlar, Mars'ın Yay burcundaki seyahati sizlere aşk, yaratıcılık ve tutkular üzerinden enerji kazandırıyor. İlk haftalarda sosyal çevre ve ilişkilerde sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Kasım ortasında ortak finanslar ve duygusal bağlar üzerinden dersler gelebilir. Ay sonundaki ay düğümü kareleri aşk, keyif ve maddi kaynaklar arasında karmik seçimler getirecek. Aralık başında sabır ve disiplinle ilerlerseniz krizleri fırsata çevirebilirsiniz. 15 Aralık'tan sonra ise odağınız iş ve sağlık düzeninize kayacak. Mutlu, umutlu ve huzurlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Yay burcuna geçişi var. Sevgili Başaklar, 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor. Sizlerin 4. evini, yani aile, ev, kökler ve içsel güven alanınızı hareketlendiriyor. Bu dönem aile içinde hareketlilik, ev değişiklikleri ya da duygusal olarak daha fazla mücadele söz konusu olabilir. Bu süreci şimdi gün gün inceleyelim. 4 Kasım'da Mars'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte ev yaşamınız hızlanacak. Aile içinde daha fazla sorumluluk olabilir. Evinizle ilgili tamirat, düzenleme ya da taşınma konuları da gündeme gelebilir. 4 Kasım'la 8 Kasım arasında Mars Uranüs'le karşıt açıda olacak. Kariyerle ilgili beklenmedik gelişmeler aile hayatınıza yansıyabilir. İş, ev dengesinde sürpriz değişiklikler olabilir. Ani kararlarla hareket etmeyin, esnek kalmaya çalışın bugünlerde. 13 Kasım'da Mars'la Satürn arasında hoş bir açı var. İlişkiler ve ortaklıklar gündeme geliyor. Partnerinizle aile konuları arasında denge kurmanız gerekecek. Bu açı ilişkilerinizi daha sağlam temellere oturtma fırsatı da sunuyor. 17 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında sert bir açı var. Arkadaş çevrenizle ev veya aile konularınız arasında gerginlikler yaşanabilir. Sosyal planlarla ailevi sorumluluklar çatışabilir. Bugünlerde aşırılıklardan kaçının. 19 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında tatlı bir açı var. Önceki gerginlik şimdi çözülecek. Arkadaş çevresinden ailevi konularda destek görebilir ve sosyal bağlantılarınızı daha faydalı bir şekilde de kullanabilirsiniz. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu da karmik seçimler kapıda demek. İlişkilerinizde kişisel hedefleriniz arasında önemli kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Burada yapacağınız seçimler uzun vadeli sonuçlar doğuracaktır. Dikkatli olun. Çünkü 26 Kasım'da Plüto da ay düğümlerine sert bir açı yapacak. İş ortamında veya sağlık konularında baskılar gündeme gelecek. Ev düzeninizle iş hayatınız arasındaki dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Stratejik davranın bu konularda ve güç mücadelelerini
de kaçının. 5 Aralık'la 13 Aralık arasında Mars Satürn'e kare açıda olacak. İlişkilerde ve ortaklıklarda engeller, yavaşlamalar ve sorumluluk artışı olabilir. Partnerinizden beklentilerinizle ailevi sorumluluklar arasında zorlanabilirsiniz. Bu dönem sabır ve olgunlukla atlatılabilir ancak. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçecek, 5. evinize yerleşecek. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projeler hareketleniyor olacak. Hayattan daha fazla keyif almak, tutkularınızı ortaya koymak için güçlü bir dönem başlıyor. Sevgili Başaklar, Mars'ın Yay burcundaki yolculuğu sizlere aile, ev ve içsel güven alanında yoğun deneyimler yaşatacak. İlk haftalarda kariyer ev dengesi sürpriz gelişmelere neden olabilir. Kasım ortasında ilişkiler ve sosyal çevre bağlantıları öne çıkıyor. Ay sonunda ise ay düğümleriyle kareler kişisel hedeflerinizle ilişkileriniz arasında karmik seçimler getiriyor. Aralık başında sabırla ilerlerseniz ilişkilerde kalıcı bir sağlamlık kazanabilirsiniz. Ve 15 Aralık itibariyle ise aşk, yaratıcılık ve keyif alanına güçlü bir enerji taşınıyor olacak. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın yay yolculuğu var. Sevgili teraziler, 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve sizlerin 3. evini, yani iletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklar alanınızı hareketlendiriyor. Bu dönem zihniniz hızlanacak, iletişimde cesur adımlar atabileceksiniz. Ancak zaman zaman acelecilik, sözlü tartışmalar ve trafikle ilgili dikkat gerektiren durumlar da gündeme gelebilir. Şimdi bu süreci gün gün inceleyelim. 4 Kasım'da Mars'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte zihniniz canlanacak. Yeni eğitimler, seyahatler, projeler gündeme gelebilir. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizde ilişkilerinizde hareketlenecek. Yalnız 4 Kasım'la 8 Kasım arasında Mars'la Uranüs arasında karşıtlık olacak. Eğitim, yolculuklar ve hukuksal konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik haberler sizi şaşırtabilir. Yakın çevrenizde ilişkilerde ani çıkışlardan da uzak durun bu süreçte. 13 Kasım'da Mars'la Satürn arasında hoş bir açı var. İş ortamı ve günlük sorumluluklar gündeme geliyor. Çalışma düzeninizde disiplinli olmanız gerekiyor. Sözleriniz ve iletişim tarzınız iş arkadaşlarınızla ilişkinizi şekillendirebilir. 17 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında tatsız bir açı var. Kariyerle ilgili hedeflerinizle iletişim şekliniz arasında uyumsuzluk olabilir. Fazla iddialı çıkışlar yöneticilerle gerginlik yaratabilir. Bugünlerde diplomasi çok önemli olacak. 19 Kasım'da Mars Jüpiter'le tatlı bir açıda iletişim ve kariyer dengesini daha doğru bir şekilde kuruyorsunuz. Üstlerinizden destek alabilir veya doğru kişilerle bağlantıya geçebilirsiniz bugün. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu da demek oluyor ki karmik seçimler kapıda. Günlük hayatınız, çalışma düzeniniz ve bilinçaltınız arasında denge kurmanız gerekiyor. Bu süreçte vereceğiniz kararlar uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Onun için dikkatli kararlar almalısınız. Özellikle 26 Kasım'da Plüto da ay düğümlerine sert bir açı yapacak. Aşk, çocuklar ve hobiler üzerinden baskı da hissedebilirsiniz. İletişim tarzınız bu dönemde ilişkilerinizde belirleyici olacak. Plüton'un etkisiyle sözlerin gücü artıyor. Dikkatli konuşun. 5 ile 13 Aralık arasında Mars'la Satürn arasında kare açı oluşacak. Günlük işlerde engeller, yavaşlamalar olabilir. Çalışma arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Sağlık açısından da kendinizi fazla zorlamamaya dikkat edin. Bugünlerde disiplinli olmak bu dönemi verimli geçirmenizi sağlayacaktır. 15 Aralık'ta ise Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. 4. evinize yerleşiyor artık. Aile, ev ve köklerle ilgili konular ön plana çıkacak. Evde hareketlilik başlayabilir. Tadilat, taşınma ya da aile içinde güçlü etkileşimler gündeme gelebilir bu süreçten sonra. Sevgili teraziler, Mars'ın yay transiti sizlere iletişimde cesaret, hız ve hareketlilik getiriyor.
İlk haftalarda sürpriz gelişmeler sizi şaşırtabilir. Kasım ortasında iş ve kariyer alanında dikkatli olmanız gerekiyor. Ay sonunda ay düğümü kareleri günlük düzeniniz ve bilinçaltınız arasında önemli seçimler getiriyor. Aralık başında sabırla ilerlerseniz iş hayatınızı daha sağlam bir düzene oturtabilirsiniz. 15 Aralık'tan sonra ise odağınız ailevi konulara kayıyor olacak. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın yay transiti var. Sevgili akrepler, 4 Kasım'da Mars yay burcuna geçiyor ve sizlerin ikinci evini, yani para, gelir, maddi kaynaklar ve özgüven alanınızı hareketlendiriyor. Bu dönem kazançlarınızı arttırmak için daha cesur adımlar atacaksınız. Fakat aynı zamanda para çıkışları ve ani harcamalar da gündeme gelebilir. Şimdi bu süreci gün gün inceleyelim. 4 Kasım'da Mars'ın yay burcuna geçişiyle birlikte finansal konular hız kazanıyor. Yeni gelir kaynakları bulabilir ya da mevcut kazancınızı arttırmak için harekete geçebilirsiniz. 4 ile 8 Kasım arasında Mars Uranüs'le karşıt açıda olacak. Ortak finanslar, borçlar veya kredilerle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Beklenmedik bir ödeme çıkabilir. Maddi konularda acele karar almayın. Sakin kalın bu süreçte. 13 Kasım'da Mars'la Satürn arasında bir 108 derecelik açı var. Aşk, çocuklar ve hobilerle ilgili sorumluluklar maddi durumunuza yansıyabilir. Harcamalarınızı daha disiplinli yönetmeniz gerekebilir. Bu açı sizi uzun vadeli yatırım kararlarına da yönlendirecektir. 17 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında tatsız bir açı var. Yurt dışı, eğitim ve hukuksal konularda yapacağınız harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Maddi kaynaklarınızı fazla dağıtmamaya çalışın. 19 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında hoş bir açı var. Bu önceki günkü gerginliğin ardından daha bilinçli adımlar atabileceğinizi size gösteriyor. Maddi konularda uluslararası bağlantılardan ya da eğitim alanlarından destek alabilirsiniz. 22 Kasım ile 28 Kasım arasında Mars ay düğümlerine kare açıda olacak. Bu da demek oluyor ki karmik seçimler zamanı. Aşk, çocuklar, hobiler ve sosyal çevre arasında maddi kararlar vermeniz gerekebilir. Bu süreçte vereceğiniz finansal kararların uzun vadeli etkileri olacak. Onun için acele etmeden karar verin. Çünkü 26 Kasım'da da Plüto'da yarım kare açıda olacak. Ailevi harcamalar veya evle ilgili masraflar gündeme gelebilir bugünlerde. Plüton'un etkisiyle para, ev ilişkisi üzerinde baskı da hissedebilirsiniz. Maddi konularda stratejik davranın. 5 ile 13 Aralık arasında Mars Satürn'e kare açıda olacak. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili sorumluluklar nedeniyle para çıkışları olabilir. Harcamalar konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ancak bu süreç disiplini ve uzun vadeli finansal düzenlemeler için fırsat getiriyor. Ve 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçecek. Mars artık 3. evinizde. İletişim, eğitim, yolculuklar ve yakın çevreyle ilişkilerde hareketlilik başlıyor. Düşüncelerinizi daha cesur bir şekilde ortaya koyacaksınız. Sevgili akrepler, Mars'ın yay burcundaki yolculuğu sizlere finansal konularda yoğun bir dönem getiriyor. Gelirlerinizi arttırmak için harekete geçebilirsiniz ama ani harcamalara da dikkat etmelisiniz. Kasım ortasında aşk, hobiler ve eğitim alanındaki sorumluluklar bütçenize yansıyabilir. Ay sonundaki düğüm kareleri, ay düğümleriyle kareler karmik finansal seçimlere işaret ediyor. Aralık başında disiplinli davranarak parasal dengeyi sağlayabilirsiniz. 15 Aralık'tan itibaren iletişim, eğitim ve yakın çevre bağlantıları hayatınızda ön plana çıkacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın yay burcundaki seyahati var. Sevgili yaylar, 4 Kasım'da Mars burcunuza, yani sizin 1. evinize geçiyor.
Bu dönem sizin için çok güçlü. Enerjiniz, motivasyonunuz ve mücadele gücünüz zirveye çıkıyor. Kendinizi daha cesur, girişken ve atılgan hissedeceksiniz. Ancak bu yoğun enerji sabırsızlık ve çatışmalara da yol açabilir. Gelin bu sürece gün gün bakalım. 4 Kasım'da dediğim gibi Mars burcunuza geçiyor. Hayatınız hızlanıyor. Kendinizi daha kararlı ifade edecek yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Ancak 4 ile 8 Kasım arasında Mars Uranüs'le karşıt açıda olacak. İlişkiler ve ortaklıklar alanında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle beklenmedik bir durum ortaya çıkabilir. Ani çıkışlardan kaçının ve esnek olun. 13 Kasım'da Mars'ta Satürn arasında tatlı bir açı var. Aile ve ev konularıyla kişisel hedefleriniz arasında denge kurmanız gerekebilir. Ev içinde sorumluluklar sizi biraz kısıtlayabilir ama bu süreç sağlam temeller atmanıza yardımcı olacaktır. 17 Kasım'da Mars'ta Jüpiter arasında bir gerginlik var. Ortak finanslar, borçlar ve krediler üzerinden gerginlik yaşayabilirsiniz. Fazla risk almamaya çalışın. Maddi konularda da ölçülü olun. 19 Kasım'da Mars'ta Jüpiter arasında hoş bir açı var. Maddi krizlerin ardından daha sağlam adımlar atabileceksiniz bugün. Bu açı finansal konularda stratejik düşünmenizi ve fırsatları fark etmenizi sağlıyor. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars ay düğümlerine kare açıda olacak. Bu da demek oluyor ki karmik seçimler kapıda. Ailevi sorumluluklarla kariyer hedefleriniz arasında önemli bir karar verme sürecindesiniz. Attığınız adımlar uzun vadeli etkiler bırakacak. Aman dikkat. 26 Kasım'da çünkü Plüto da aynı şekilde sert bir açı yapacak bu ay düğümlerine. Yakın çevreniz, eğitim veya yolculuklarla ilgili baskılar gündeme gelebilir. Plüton'un etkisiyle sözlerinizin gücü artıyor. Bu yüzden daha dikkatli ve stratejik konuşun. Gelelim 5 Aralık'la 13 Aralık'a Mars ile Satürn arasında kare açı var. Bu dönemde aile içinde sorumluluklar ağırlaşabilir. Kendi isteklerinizle ailevi konular arasında zorlanabilirsiniz. Sabır ve disiplin bu dönemde en büyük destekçiniz olacak. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçecek. İkinci evinize yani para ve maddi kaynaklar alanınıza geçiyor. Önümüzdeki süreçte gelirlerinizi arttırmak için cesur adımlar atacaksınız. Ancak aynı zamanda harcamalara da dikkat etmelisiniz. Sevgili yaylar, Mars'ın burcunuzdaki yolculuğu sizlere büyük bir enerji, cesaret ve girişim gücü kazandırıyor. Kasım'ın ilk günlerinde ilişkilerde sürpriz gelişmeler olabilir. Kasım'ın ortasında ailevi ve maddi sorumluluklarla sizi sınayacak. Ay sonunda ay düğümleriyle kareleri aile ve kariyer alanında karmik seçimler getiriyor. Aralık başında sabırla ilerlerseniz hem ailevi ve hem kişisel temellerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. 15 Aralık'tan sonra ise odak noktanız tamamen para ve kaynak yönetimine kayacak. Mutlu, umutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın yay transiti var. Sevgili Oğlaklar, 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve sizlerin 12. evi yani bilinçaltı, geri plandaki işler, ruhsal süreçler, gizli düşmanlıklar alanınızı hareketlendiriyor. Bu dönem biraz geride planda kalmak, içsel mücadelenizi görmek ve ruhsal enerjinizi dönüştürmek için önemli olacak. Enerjiniz yüksek ama yönlendirilmediğinde gerginlik, kaygı ve gizli öfke yaratabilir. Şimdi gelin bu sürece gün gün bakalım. 4 Kasım'da Mars'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte içsel dünyanız hareketleniyor. Ruhsal olarak daha derin düşüncelere dalabilir. Perde arkasında yürüyen konularla ilgilenebilirsiniz. Enerjinizi spora ya da meditasyona yönlendirmeniz faydalı olur. 4 ile 8 Kasım arasında Mars ile Uranüs arasında karşıtlık açısı olacak. İş ortamında ani gelişmeler ya da günlük hayatınızda beklenmedik olaylar sizi şaşırtabilir. Sağlık konularına da dikkat edin. Stres bedeninizi yorabilir. 13 Kasım'da Mars ile Satürn arasında tatlı bir açı var. Kardeşler, yakın çevre ve eğitim konularıyla ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir. İletişim tarzınızda daha disiplinli olmanız gerekiyor.
Bu süreç düşüncelerinizi daha sağlam temellere oturtma zamanı olabilir. 17 Kasım'da Mars'la Jüpiter arasında tatsız bir açı var. İlişkiler ve ortaklıklar üzerinden gerginlik olabilir. Gizli öfkeniz partnerinize yansıyabilir. Fazla iddialı çıkışlardan kaçının. 19 Kasım'da Mars ile Jüpiter arasında 108 derecelik bir açı var. İlişkilerde daha bilinçli adımlar atıyorsunuz. Partnerinizle ortak bir noktada buluşabilir, uzlaşmada sağlayabilirsiniz. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars ay düğümleriyle kare açıda olacak. Bu da karmik seçimler gündeme geliyor demek. İletişim, eğitim ve uzak hedefleriniz arasında önemli kararlar verebilirsiniz. İçsel korkularınızla yüzleşmeniz de gerekebilir. 26 Kasım'da Plüton'un da 45 derecelik sert bir açısı var. Maddi konularla ilgili baskılar ortaya çıkabilir. Harcamalar, gelir gider dengesinde güç mücadeleleri gündeme gelebilir. Plüton etkisiyle kaynak yönetiminde daha stratejik davranmalısınız. 3 Aralık'la 13 Aralık arasında Mars'la Satürn arasında kare açı var. Yakın çevreyle iletişimde engeller ve sorumluluklar artabilir. Kardeşler veya eğitim konularında gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç size sabır, disiplin ve kararlılık kazandıracak. Ve 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçecek ve sizin birinci evinize yerleşecek. Bu sizin için çok güçlü bir dönem olabilir. Kendinizi daha cesur, girişken ve enerjik hissedeceksiniz. Hayatınızda önemli başlangıçlara hazır olun. Sevgili oğlaklar, Mars'ın yay yolculuğu sizlere biraz geri planda çalışmaya, içsel korkularınızla yüzleşmeye ve ruhsal bir temizlik yapmaya yönlendiriyor. Kasım başında iş hayatı ve sağlıkla ilgili sürprizler olabilir. Ortasında iletişim, ilişkilerde sınavdan geçebilirsiniz. Ay sonunda ay düğümleri karmik seçimleri getirecek. Aralık başında iletişimde sabır gerektirecek ve 15 Aralık itibariyle Mars burcunuza geçecek ve enerjiniz büyük bir güçle açığa çıkacak. Artık sahneye çıkma zamanı geliyor. Verimli, umutlu ve mutlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın yay yolculuğu var. Sevgili kovalar, 4 Kasım'da Mars yay burcuna geçiyor ve sizlerin 11. evini yani sosyal çevre, arkadaşlıklar, gruplar ve gelecek planları alanını hareketlendiriyor. Bu dönem hedeflerinizi gerçekleştirmek için cesur adımlar atacaksınız. Arkadaş çevrenizle ilişkileriniz hızlanıyor ama zaman zaman rekabet ve gerilim de gündeme gelebilir. Şimdi bu transitin etkilerine gün gün bakalım. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek. Sosyal hayatınızı canlandıracak. Yeni gruplara katılabilir. Arkadaşlarınızla daha fazla bir araya gelebilir. Gelecek planlarınızı harekete geçirebilirsiniz. 4 ile 8 Kasım arasında Mars ile Uranüs arasında bir karşıtlık oluşacak. Aşk hayatınız ya da çocuklarla ilgili konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Sosyal çevrenizde özel hayatınız arasında ani gerilimler gündeme gelebilir. 13 Kasım'da Mars'ta Satürn arasında bir 108 derecelik açı var. Bir hak edişten de bahsediyor olabilir. Maddi konularla ilgili sorumluluklar sosyal çevrenizdeki planları etkileyebilir. Arkadaşlarla para ilişkisine dikkat etmelisiniz. Daha disiplinli adımlar atarak ilerleyebilirsiniz. 17 Kasım'da Mars ile Jüpiter arasında bir tatsız açı var. İş hayatı ve günlük düzeninizle sosyal çevreniz arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Fazla yüklenme veya aşırı sorumluluklar gerginlik yaratabilir bu dönemde. 19 Kasım'da Mars ile Jüpiter arasında tatlı bir açı var. Bir önceki gerginlikten sonra daha bilinçli adımlarla çözüyor olacaksınız bu sorunları. İş hayatınızda arkadaş çevrenizden destek görebilirsiniz. İşbirlikleri sayesinde de ilerleyebilirsiniz. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars'la Ay düğümleri arasında bir kare açı olacak. Karmik seçimler zamanı. Maddi kaynaklarınız, borçlar ve ortak finanslarla ilgili önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Bu süreçte sosyal hedefleriniz de etkilenebilir. 26 Kasım'da Plüton'un da sert bir açısı var. Sizlerin burcuna etki eden bu açı güçlü bir dönüşüm getiriyor. Sosyal çevrenizde güç mücadeleleri yaşayabilirsiniz.
Daha stratejik davranmalı, gereksiz çatışmalardan kaçınmalısınız. 5 Aralık'la 13 Aralık arasında Mars'la Satürn kare açıda olacaklar. Maddi sorumluluklar tekrar gündeme geliyor. Harcamalarınızda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Arkadaşlarla finansal konulara dikkat edin. Sabırla ilerlemek uzun vadede fayda sağlayacaktır. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçecek. 12. evinizde yerleşecek. Enerjinizi daha çok içsel dünyanıza yönelteceksiniz. Bu dönem biraz geri planda kalmak, ruhsal yenilenme yaşamak ve perde arkasındaki işlerinizi tamamlamak için uygun. Sevgili kovalar, Mars'ın yay yolculuğu sizlere sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları alanında güçlü bir hareketlilik getiriyor. Kasım başında aşk ve sosyal çevre arasında sürpriz gelişmeler olabilir. Kasım ortasında maddi sorumluluklar öne çıkacak. Ay sonunda ay düğümü kareleriyle finansal seçimler ön plana taşınıyor. Aralık başında parasal kısıtlamalar olabilir. Fakat uzun vadeli düzen için fırsatlar da barındırıyor. 15 Aralık'tan itibaren ise içsel dünyanıza çekilme, hazırlık yapma ve ruhsal olarak güçlenme zamanı başlıyor. Verimli, umutlu, mutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Yay burcundaki yolculuğu var. Sevgili balıklar, 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve sizlerin 10. evine yerleşiyor. Yani kariyer, toplum önündeki duruşunuz ve otorite figürleriyle ilişkilerinizi hareketlendiriyor. Bu dönem iş hayatınızda daha cesur adımlar atabileceksiniz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için motivasyonunuz artıyor. Fakat zaman zaman otoriteyle çatışmalar da gündeme gelebilir. Şimdi bu sürece gün gün bir bakalım. Dediğim gibi 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek ve kariyerinizde hızlanma, yeni projeler, iş teklifleri ya da yöneticilerle görüşmeler gündeme gelebilir. Kendinizi daha iddialı ortaya koyacaksınız. 4 ile 8 Kasım arasında Mars'la Uranüs arasında bir karşıt açı oluşacak. Aile hayatınızla iş hayatınız arasında sürpriz gelişmeler olabilir. Ev kariyer dengesinde ani kararlar almaktan kaçının. Bugünlerde beklenmedik durumlara hazırlıklı olun. 13 Kasım'da Mars'la Satürn arasında 108 derecelik bir açı var. Bu açı sizi daha disiplinli olmaya davet ediyor. Kişisel sorumluluklarınızla kariyer hedefleriniz arasında net bir denge kurmalısınız. Bu uzun vadeli sağlam adımlar atmanıza yardımcı olacak bir açı. 17 Kasım'da Mars'ta Jüpiter arasında tatsız bir açı var. Aşk, çocuklar ve hobilerle ilgili konular kariyer hedeflerinizi zorlayabilir. Bugünlerde fazla iddialı davranmamaya çalışın. 19 Kasım'da Mars'ta Jüpiter arasında tatlı bir açı var. Önceki gerginlikten sonra şimdi daha bilinçli bir yola evriliyor bu süreç. Hem kariyerinizde hem özel hayatınızda daha sağlam ve destekleyici fırsatlar doğabilir. 22 Kasım'la 28 Kasım arasında Mars ay düğümlerine kare açıda olacak. Bu da demek oluyor ki karmik seçimler kapıda. Hem kişisel hedefleriniz hem de ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Partneriniz ya da iş ortağınızla denge kurmak bu süreçte çok önemli olacak. Çünkü 26 Kasım'da da Plüton'un sert bir açısı var. Perde arkasında gelişen olaylar gündeme gelebilir. Arkadaş çevrenizde ve sosyal hayatınızda gizli güç mücadeleleri yaşanabilir. Plüton'un etkisiyle stratejik davranmak son derece önemli. 5 Aralık'la 13 Aralık arasında Mars Satürn'e kare açıda olacak. Bu dönemde sorumluluklar ağırlaşıyor. Hem kariyer hem kişisel hedefleriniz konusunda gecikmeler olabilir. Sabır ve disiplin uzun vadeli kazanımlara dönüşebilir. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. 11. evinizde yerleşiyor. Sosyal çevreniz, arkadaş grupları ve gelecek planlarınız ön plana çıkacak. Hayallerinizi gerçekleştirmek için güçlü bağlantılar kurmaya başlayabilirsiniz. Sevgili balıklar, Mars'ın yay yolculuğu sizlere kariyer hayatınızda hızlı ve cesur bir dönem getiriyor. İlk haftalarda iş aile dengesinde sürpriz gelişmeler olabilir. Kasım ortasında kişisel sorumluluklarınızla hedefleriniz arasında disiplinli olmanız gerekiyor. Ay sonunda ay düğümleri, kareleri, karmik seçimler getirecek. Özellikle ilişkiler ve kariyer arasında denge kurmanız önemli.
Aralık başında sabırla ilerlerseniz kalıcı başarıların temellerini atabilirsiniz. 15 Aralık'tan sonra ise sosyal çevre ve arkadaşlıklar üzerinden yeni fırsatlar gündeme geliyor olacak. Mutlu, umutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.